Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. Piyasamıza bakalım. Genel bir değerlendirmemizi yapalım. Ile ilgili de bu vergi vesaire ilgili de birazcık ortalık bir sakinlesin. Tam detaylı olarak bakarız. Ne yapmak lazım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. Şimdi çok böyle bilgi kirliliği var. Tam anlayacak şekilde anlatırız. Burada zararımız büyüyor. Tekrar piyasa bir geri çekildi. Artık bu işlem iyice can sıkmaya başladı. Bakalım burada da ufak bir zarar var ama tabii benim bu copy trade tarafı esas bu kendi bakiyelerimde aynı oranda zararda. Bunu da söylemek lazım. Ama süreç böyle maalesef birazcık beklediğimiz gibi de gitmiyor. Ve NFT 100. parite almıyorum zaten. Bakalım burada evet korku endeksi turuncunun içine gelmiş. Yarın muhtemelen gerileyecektir. Yani benim için hala kritik bölge burası açıkçası. Bakalım şimdi geri geldi bir destek olarak çalışacak mı? 2.60 bölgesi hala beklentim içinde. Aşağı yapar mı kısmı da soru işareti olarak devam ediyor tabii ki. Korku endeksimiz turuncuya geldi ama piyasanın öyle bir hareketi yok yani. Düne göre tabii ki iyi ama bu pardon yarın gerileyecektir muhtemelen. Süreç öyle gidecek gibi duruyor. Birazcık daha en azından. Altcoin sezon indeksine hiç kayda almaya gerek yok. 90 günlük periyotta yeşillerin iyice azaldığını, kırmızıların çoğaldığını görüyoruz. Birazcık piyasa toparlayabilirse buradaki yeşilleri çoğaltacağız ama genel olarak kırmızılar en son herhalde burada 90 günlük sürede full kırmızı olarak göreceğiz bu gidişle. Gelelim dominans tarafına. Bitcoin dominansı artıyor. Zaten güç o tarafa geçiyor. Bunu biliyoruz. 59 Ethereum 10 Other tarafı da 31 olarak devam ediyor sürece. Bakalım ilk 20'de BNB Ripple tarafı Bitcoin, Ethereum, BNB Ripple, Sol, TRX şeklinde gidiyor. Burada da bir sıkıntı yok görünen kadarıyla. Burada Rainbow tarafında baktığımızda ne görüyoruz açıkçası yani ay bölgesinde olduğumuzu söylüyoruz. Alım ya da yatırım yapıp bekleme tarafı. FOMO ile ilgili şu an ekstra bir durum yok. Şöyle baktım da reklam gibi olmasın diye bir şey görünüyor mu diye. FOMO için yapacağımız bir uyarılık mevzu da yok. Yani çok uzaktayız şeyden. Geçen gün de uyarmıştık. Biraz yeşillendi. Yani beklentimiz böyle X'ler değil. Yani %15-20 bu karları görüyorsak bence değerlendirmek lazım ki ben görmüyorum. Görsem direkt kapatacağım işlemi ama o yani neredeyse 40 gündür falan 1 dolar dahi kazanmadığım için biraz da aslında çok da bakmıyorum. Yani işlemler ve emirler belli zaten. Süreci takip ederek geçiyorum bu dönemde. Bitcoin tarafı longçular Ethereum'da short ya Ethereum'da yükselme olmuş herhalde biraz daha. Genel olarak piyasa yani çok aman aman bir hacim olmasa da durum böyle. Bakalım hepimiz ne veriyor? Evet Heatmap zaten şu bölgelerde hep satıcı baskısını yiyoruz. Biraz aşağıda. Yani bu bölgeleri kaybetmemesi gerekiyor piyasanın onu da söyleyelim. Gelelim bakalım duruma. Evet dün konuştuğumuz bu Tüpraş'ta bir yükselişi zaten konuşmuştuk. Onun olduğunu görüyoruz. Şu aylık bölge, yani dönüş bölgesi dikkat etmek lazım. Aylık bölgeyi kazanırsa da yukarıdaki hedefe yani kanal yükselen trende değebilir ama yani buralar artık bence o riski almaya gerek yok. Evet burada düşüş bir devam etsin nereye için. Ondan sonra bakarız henüz bitmiş bir süreç yok bence. Türk Hava Yolları için dahil olunabilir bölgeler olarak düşünebiliriz ufak ufak. Sadece şu aylık yani 270'ler daha da güzel ama riski orada almak istiyorsak da alabiliriz. İş Bankası için de aynı şey geçerli. Ufak ufak dahil olunabilir bölgeler diye düşünüyorum. Gelelim bakalım BCH. Bunları ben ayarladım vaktinizde almayayım diye zaten. Yani BCH açısından şu yapıda yukarı yön benim için şu geçerli. 431 kaybedilmediği sürece yukarı devam. Öyle bakıyorum. Yukarıdaki hedef bölgemi de ben kendi adıma koyayım. Bunu
yapmış olalım. Öyle. Gördü aşağıdaki bölge kaybol olursa işler değişir ama onu da düşünün. Şu bölgeye doğru bir yükseliş. Burada şu an 432. Yarın o bölgeyi değiştireceğiz tabii ki. Şimdi link için şu bölge bence gayet iyi duruyor ama sonrasına bakacağız haftalıkta. Evet, buradaki süreç TRX için de bunlar yavaş giden pariteler, doğal olarak şu aylık bölge çok güzel 27 ama yani şöyle düşündüğümüzde gerçekten iyi bir bölge yani yukarı yön için. Orada da bence yukarı yön zaten belli hedefimiz. Sol. Yani kırılımlar günlükler oldu ama bakın hacim yok piyasada, sıfır yani. O, bakın şimdi şöyle bir durum var mesela. Buradaki günlüklerin başlangıcıyla buralar aynı gitmiyor. O enteresan tabii. Hacimsizliğin verdiği bir sorun var ama burada da ben artık şu 81-88 yani 4 gün önce olmadığı sürece şu bölgeyi hedeflerim açıkçası. FET'e gelelim. FET'te de evet yani şu 14.77'ler. Yani burada da benim için aslında şu bölge gayet uygun duruyor. 19 yani buralarda dahil olmalı diye düşünüyorum kendi adıma. Ada için de yani şu bölge aylık, tepe aylık ve haftalık olan bölge bence gayet mantıklı duruyor. Buralarda işlemler bizim yukarıdaki hedeflerimizde bir sapma olursa bunu söyleriz. Yani ben derim ki kendi adıma şu bölgeyi kaybettik. Benim bütün planım alt üst diye söylemek lazım. Eee, Yani burada da mesela şu bölge bence kayıp olmaması gereken bir bölge. İlk etapta gideceğimiz yerde şurası gibi duruyor zaten. Ondan sonrasına bakarız. BNB için bakın şu bölge artık kayıp olmamalı ve yukarıdaki en güzel bölge de şurası 780'ler 790'lar. Eee, Yani tek sıkıntı haftalıkları falan aslında aldı desteğe. Hacimsizlik sıkıntımız var, hala var. Burada CZ için şu bölgeyi kaybetmemek lazım ama zaten ilk etapta bizim koyacağımız 10 Ekim bölgesiydi. Sonra da şu bölgeler güzel. 10 Ekim'e de az kalıyor. Yine burada Dodge işte şu bölge ve yukarıdaki bölgemiz sabit zaten. Petrol tarafında şu an için nizam da geldi galiba bugün. Baktığımızda süreç yukarı yönlü devam ediyor. Artık buradaki süreç yani şu 94'ler sanki fena değil gibi. Bunun da dibinde 90 düşünebiliriz. Ama yani dönüşte aramak gereken bölgeler ama bütün aylık, haftalık, günlük hepsinde desteği aldı. Bunu unutmayalım. Ethereum'daki yukarıdaki bölgemiz belli. Buradaki destek bölgesi çok güzel. Yani zaten bu destek bölgelerinin çalışmadığı versiyon bizi dip yapar yani. Bu çok güzel bir destek bölgesi şurası. Buraların çalışmadığı senaryo bizim açımızdan çok sağlam sıkıntı yaratır. Ripple için yukarıdaki bölgemiz belli. Kaybetmemek gereken bölgede burası net olarak. Şöyle yapalım. Burayı kaybedersek artık yepyeni ve çok kötü dipler aramak gerekebilir. Şu an aman aman bir olumsuzluk yok ama olmayacak anlamına gelmiyor tabii ki yine de. SC için burayı, bu bölge gayet güzel duruyor. IOTA'da umutların tükendiği seviyelerdeyiz artık. Yani kendi adıma açıkçası yani buraya kadar gelmiş 70. Yani ufacık kâra geçirse kapatacağım. Çok uzadı süreç benim adıma. Tek bir dolar kazanmadan devam ediyor süreç ama yani çok mantıksızlaşmaya başladı. Bakalım. Zaten burayı geçtim. Hani şu yukarısı bayağı imkansızlaştı. Dediğim gibi hani şu bölge çok daha önce gelseydi benim için iyi olacaktı ama şuranın çalışması da muhtemel. Ama yine de baktığımızda burada kazanılmış hiçbir bölge yok. Yani günlüklerin direnç olan bölgelerin hepsi yukarıda hala. Bunu da unutmamak lazım. Yani diğer pariteler gibi değil, öyle söyleyeyim. Hani çoğu paritede baktık günlükleri almış falan. Burada süreç öyle gitmiyor. Tabii ki bu bölge bir alım bölgesidir. Onda sıkıntı yok ama
Bu şekilde bir trade mantığı olmaz. Yani benim adıma inanılmaz başarısız geçen bir süreç. Hani bu seneyi yaşamamış gibi bir şeyim. Daha henüz bir para kazanamadım yani. Ee, Bakalım nasip diyelim ama kadar hareketsiz olması da enteresan. Yani yok olup tek gibi artık düşündüğümde çok umut bağladığım bir senaryo yok açıkçası. Yani şu bölge gelirse buralarda oyalanıyor. Yani gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Yani bu benim açımdan buradaki bütün hepsi gün kaybına sebep. Yani şurada yaklaşık baktığımda işte hani şuradan itibaren diyelim 7 Şubat yani neredeyse bir aydır ve hiçbir aksiyonu olmayan şekilde sadece öyle takip ediyorum. Onun dışında bir şey yapamıyorum zaten. Bu da benim adıma olumsuz bir senaryo yani kendi şeylerimi unutmaya başladım hani yaptığım kendime katkı sağlayamıyorum şey anlamda. İşlev almayı unuttum öyle diyeyim. E, Belki bilmiyorum yani bir şey yapmam lazım. Kitap daha açıp oradan dahil ol yani bu pratikliğimi de unutmaya başladım. Bu benim için doğru bir işlem mantığı değil. Bitcoin için şu 75 bölgesini beklediğimi zaten söylemiştim ne zamandır. Çok aksi bir durum olacağını düşünmüyorum. Oraya gidecektir gibi duruyor. Dönüş olursa bakarız. Gümüşün düşmesi mantıklı zaten. Altın da aynı şekilde yani çok mantıklı. Dolar TL için 45 hedefimiz var. Oraya doğru gideceğiz muhtemel surette tabii ki. Burada da aslında olumsuz bir senaryo yok. Yani bir yükseliş oldu ve bunun çekilmesini yaşıyoruz. Normaldir bu. Çok aksi bir durum yok. Bakın şu 10 Ekim bölgesine gideceğiz gibi duruyor bence yine. Buradaki ilk kırılım oldu. Bunun devam etmesini bekleyeceğiz. Henüz bir aman aman bir düşüş olmadı. Burada da haftalık, aylık vesaire bunları da yarın gün ilerleyince bu senaryomuzu daha net görürüz ama benim beklentim yani şu kırmızı mum önemli. Buraya kadar en azından bir düşüş mantıklı duruyor. Böyle yaparsak orada bakarız. Total 2 içinde yukarı yönlü bakın şu bölge hala sorun olarak görünmüyor bence. Adır tarafındaki düşüşün devamı sürebilir. Henüz bitmiş bir şey yok. Bakacağız. Yani şu bölge ilk çalışacak gibi duran bölge ama yarını bekleyelim. Evet buradaki süreç bizi tekrar bir aşağı yapmıştı. Aynı IOTA gibi takılıyor bu da. Henüz burada da net bir isteğe dönmüş durum yok gibi. Bakacağız ona da. Evet burada yani yükseliş muhtemelen şu bölgelerden ret yiyip tekrar dönecek gibi. Bunun da güzel tarafı ne olabilir? Tabii ki buralardan artık düşüş olursa peki alt taraflara geçerse alt taraflardaki beklentilerimiz de gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Şimdilik piyasa böyle çok da vaktinizi almak istemiyorum. Ben de izleme modundayım zaten. Hani ekstra bir şey yapmıyorum. Alarmlarımız kurulu, gecelerimiz uykusuz. Gündüzümüz ekran başında devam ediyor süreç. Onun dışında bu vergiyle ilgili çok daha detaylı bir şey böyle anlayıp yani anladığım şeyler var elbet ama nihai bir kararlar bir şeyler olursa daha belirgin şekilde onlar üzerinden konuşuruz. Ne yapmak lazım, nasıl bu işten en az zararla çıkarız şeklinde bakarız hep beraber. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar şimdiden. Görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.